ne işin var burada? Silahlar patlamış. Erzurum'a söyle. Gazetelere hemen baskıya versin. Silahlar bizim aleyhimize patladı. Abdülhamit çok iyi tedbir almış. Hafiyesi Murat da gereken her şeyi yapmış. Wilhelm'in hayatını kurtardılar. Abdülhamit kazandı. Abdülhamit bugün kazanmış olabilir. Ama nihayetinde kaybedecek Vladimir. Tarihin en ağır darbelerinden birini alacak sayemde. Göreceksin. O sadık hafiyesine de gereken cezayı ödeteceksin. Artık çok sıkı bağları olan iki müttefik devlet var. Düşmanımızı kendi elimizle güçlendirdik. Onlar güçlendikçe benim kinim daha da büyüyor. İkisine de bunun bedelini ödeteceğim. Orada ne oldu? Bir Osmanlı subayı bana nasıl silah çeker Padişah Hazretleri? Bu düşmanlık değil de nedir ki? Biz sizi öldürmek istesek bunu her yerde yapardık. Bunu bir Osmanlı subayıyla da yapmazdık. Sizin ölüm fermanınızı İngiliz İmparatorluğu'nun kraliçesi imzalamış. Hükümetin ısrarıyla. Biz ara ara İngiliz sefaretinin telgraf hattına girer, yazışmaları kontrol ederiz. Onlar hatları yeniler, biz yenilenmiş hatlara tekrar gireriz. Anlaşılan Boer Savaşı'nda verdiğiniz destek İngilizleri fena kızdırmış. Artık sizin bizden başka dostunuz olmadığını kabul edebilirsiniz. Tamam ama anlamıyorum. Neden o askerin silahında talim mermisi vardı? Biz her hususta tedbirli davranırız. Siz bize sahte bir suikast tertip edip sonra da bizim hayatımızı kurtarıp bizim size güvenmemizi beklerken biz size yapılacak olan hakiki bir suikaste mani olduk. Ama bize silah çeken sizin askerinizdi. Evet, bizim askerimizdi. Han'a gideceğimiz belli olduğu vakit İngilizlerin bu Han ziyaretinden faydalanacağını düşündük. İngilizlerin niyeti bozuk. Han ziyareti de onlar için bir fırsat olacak. Bu emir İngiliz hükümetinden geliyor ve sizin öldürülmenizi emrediyor. Suikast haberini duyduğumuz vakit tedbirimizi aldık. Lakin kurşunu kimin sıkacağını, nereden sıkılacağını bilmiyorduk. Ne yapacağız hünkârım? Selme Söğütlü, evvela Han'daki Yahudilerin içine girip oradaki tedbirleri alacaksınız. Lakin tehlike bizim askerimizden de gelebilir. Bu sebeple hepsinin silahına kuru sıkı mermi koyacaksın. Çekirdeklerini çıkaracaksın. Hepsi idman mermisi olacak. Tehlikenin nereden geleceğini bilemeyiz. Kaiser Wilhelm. Tabii. Siz evvela Dolmabahçe önünde bize bir tertip yapmak istediniz. Adamlarınız gözlendi. Ben siz anlarsınız da bu sahte suikast oyunundan vazgeçersiniz diye sizi bir gemi gezintisine çıkardım. Lakin anlamadınız. Han meselesinin de bir tertip olduğunu sizin oraya giden yardımcınızdan anladım. Hünkârım, bir kalleşlik olmasın. Mahmut Paşa'yı Han'a gönderdiğimizde Wilhelm'in yardımcısını orada gördüğünü söyledi. Ben Han'dan çıkarken İmparator Wilhelm'in yardımcısının Han'a girdiğini gördüm. Şüphelendik. Şüphe etmekte haklısınız hünkârım. Madem Alman sefiri rehin alınıyor, diğer adamın orada ne işi var? Bu sebeple bizden evvel oraya gitmeni, içeri sızmanı ve her şeyi tetkik etmeni istiyorum.
Böylece her şeyi biz oraya gitmeden evvel kontrolümüz altına aldık. Ben sizin dehanızdan kaçamayacağım Sultan Hazretleri. Çıkın. Adamlarımın yanında bunu söylemek istemedim. Her şeyi kuşatıcı dehanıza teslim oluyorum. Bütün bu güçlerle savaşacağım vakit Osmanlı'nın tahtında sizin olmanızı isterim. Eğer olursanız biz yenilmeyiz. Bunun için de elimden geleni yapacağım. Siz tüm dünya için büyük bir talihsiniz. Sömürgeci devletlerin karşısında durabilecek tek siyasi zeka sizsiniz. Lakin merak ettiğim bir şey daha var. O subay kimin emriyle size silah çekti? Emin olun, bu benim için artık hiç mühim değil. Sizin dostluğunuzun ne kadar samimi olduğunu biliyorum. İngilizlerin emri ortada. Ben yine de bu işin peşini bırakmam. O subayı sorgulayınız. Paşam, şükürler olsun geldiniz. Çıkarın beni buradan. Otur. Sakin ol. Sen vazifeni yaptın. Merak etme. Çıkacaksın buradan. Paşam, hain olarak burada kalırsam ben mahvolurum. Ben vatanıma hizmet için geldim. Anama babama ne derim? Hem siz şahitsiniz. Sizin emrinizi yerine getirdim. Merak etme. Kimseye hesap vermeyeceksin. Ben senin ne kadar şerefli bir asker olduğunu biliyorum. Hadi yemeğini ye, suyunu iç. Ben halledeceğim. Merak etme. Biz bu devlete bütün ailemizle hizmet ettik. Hiçbir vakit aklımızdan ihanet geçmedi. Hünkârımıza büyük bir minnetle bağlıydık. Bağlıydık dediniz. Evet. Bağlıydık. Bir gün bir haber geldi. Kardeşim Mehmet Paşa sürgün edilmiş. Hem de hiç suçu günahı yokken. Üzülüyorum. Bunu yaptığım için çok üzülüyorum. Ama Abdülhamit benim kardeşimi yok etti. Sürgünde bir ölüden farkı yok. Suyla birlikte çok
kuvvetli bir zehir içtin. Seni öldürmeseydim, senin gibi şerefli bir subay cezamı Abdülhamit'e bırakmazdı. Paşa! Hamdolsun. Mahşerde hesabını görecek olan Allah'a. Vasfi Efendi. Fehime ile konuşurken duyduklarınız. Sizinle alakalı söylediklerim. Esasen Benimle alakalı düşüncelerinizi konuşarak Fehime Sultan'ın canını sıkmayalım şimdi. Daha sonra konuşuruz. Yapmayın, vurmayın. Hayır, hayır, ne olur yapmayın. Hayır, yapma, ne olur yapma, vurma. Çekilsene kadın şuradan, çekil şuradan. Bir şey yapmadın, Allah razı için vurmayın. Durun, ne olur, durun, yapmayın, ne olur. Ne oluyor? Vukuat var paşam. Dur. Siz bir yere ayrılmayın. Hayır, vurmayın. Ne olur yapmayın, ne olur. Sen kadın çekil. Vurmayın, yapmayın. Allah razı için vurmayın, ne olur yapmayın. Bırakın adamı. Ne yapıyorsunuz? Ne oluyor burada? Karışma sen. Bas git yoluna. Siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz bu adamdan? Sana ne be adam? Sen kendi işine bak. Efendi! Ben zaten vazifemi yapıyorum. Bırakın dedim adamı. duyulmuyor buradan ne konuştukları. Ben inip bakacağım. Abla dur. Vasfi Paşa inmeyin dedi lütfen. Kimsin sen? Üstüne vazife olmayan işlerine karışıyorsun. Madem sordun söyleyeyim o vakit. Saraydan vazifeli olarak geldim buraya. Bundan sonra burada yaşayan herkes, yaşanan her olay benim vazifem. Doktor ayağımıza gelmiş bakın. Abla hadi içeri girelim. Vazifeni yap o zaman. Bu adam bir kaçakçı. Cezasını sen kes. Duyuğuna vermesi gereken malı gidip kendi hesabına satmış. Paşam elimizde ne var ne yok. Aldılar. Bu garipler ne yiyip ne içecek? Adam ailesinin rızkı için yapmış bunu. Peki bizim rızkımız ne olacak? Sonra öder parasını. Utanmıyor musunuz? Zorla mı alacaksınız adamın parasını? Bizim için fark etmez. Güzellikle vermiyorsa zorla alırız. Paşamız yol yorgunu. Belli ki yeni gelmiş. Yerleşip işinin başına geçsin. Bu kaçakçının değil, esas bizim haklarımızı müdafaa etmesi gerektiğini daha iyi hatırlar belki. Allah razı olsun paşam. Rıza gibi yetiştin. Bu insansızlığın elinden kurtardın beni. Allah sizden razı olsun paşam. Tam zamanında geldiniz. Çok sağ olun. Ablacığım, Allah sizden razı olsun. Şöyle geçin bir soluklanın. Gel otur şöyle. Gel. Salih. Salih. Ne oldu sana? Ne oldu? Kim yaptı sana bunu? Paşa. Hekim. Hekim çağırın. Hekim!
Abi. Hayırdır, sıkıntılı görünüyorsun. İyi misin sen? Yoksa yine Mahmut Paşa ile mi alakalı? Mahmut Paşa. Başlı başına bir can sıkıntısı. Hainliğini kanıtlamak için peşine adam takmıştım. Lakin ne vakit açığını yakalasam adam zeytinyağı gibi. Su üstüne çıkıveriyor. Merak etme sen. Eğer Mahmut Paşa hünkârımıza karşı yeniden bir ihanet içindeyse bir evvelki gibi bu da meydana çıkacaktır. Müsterih ol. İhanet adamın kanına işlemiş adeta. İhanete doymuyor ki. Sadece hünkârımıza değil. Eşine, Seniha Sultan'a da ihanet ediyor. Abi ne diyorsun sen? Mahmut Paşa Seniha Sultan'a ihanet mi ediyor? Evet. Peşine taktığım adam 2 gün üst üste aynı saatlerde bir kadınla görüştüğünü söyledi. Kadının evine gizlice girmiş. Ben de emin olmak için o evin yakınlarında bekledim. Ve kendi gözlerimle gördüm. Eğer Seniha Sultan bunu öğrenirse derhal Mahmut Paşa'yı boşar. Boşasın. Böylece paşalıktan da azledilir. Mahmut Paşa belasından kurtulmanın en kestirme yolu bu. Bence sen hemen git ve söyle bunu Seniha Sultan'a. Olmaz. Bizim böyle bir şeyi dile getirmemiz yakışık almaz bence. Ben her ne kadar Mahmut Paşa'dan haz etmesem de hiç kimsenin yuvasının yıkılmasını istemiyorum. Mahmut Paşa senin yuvanı yıktı ama. Abdülkadir onun yüzünden gönderildi bu saraydan. Baba oğlu düşman etti birbirine. Bu mevzuda benim canımın ne kadar yandığını tahmin bile edemez. Lakin ben hünkârımızla tekrar konuşacağım oğlum için. Bağışlayın ama sizi böyle gördükçe içim parçalanıyor. Neden? Ben halimden gayet memnunum. Ne kadar inkar ederseniz edin. Siz bir şehzadesiniz. Ve hakikati değiştiremezsiniz. Saraya dönmek zorundasınız. Firuze, sana söylemiştim saraya asla dönmeyeceğim. Hünkârımızın öfkesi dinmiştir. Evladısınız ne de olsa. Eminim olmamamı tercih ederdi. Neyse. Ben Pera'ya gideceğim. Hava kararmadan dönerim. Siz şehzade olmaktan vazgeçmiş olabilirsiniz. Ama ben sultan olmaktan vazgeçmedim. Saraya geri döneceğiz. Ne kadar çok toplamışsın. Bunların hepsiyle yemek mi yapıyorsunuz? Yok, bazılarından ilaç yapıyorum. Mesela bunlar çok şifalıdır. Bunları sakın toplama. Bunları atalım. Neden? Zehirlidir, insanı hasta eder. Ateşini yükseltir. Hasta mı eder? Daha da fazlası öldürür. Bir subayımız bizim huzurumuzda Wilhelm'e silah çekiyor. Yunan Harbi'ni bu ordu kazandı. Evet, bu ordu kazandı. Lakin anlaşılıyor ki iyi askerler şehit oldu. İyi subaylar harp meydanında can verdi. Bir Osmanlı subayı
misafirimize silah çekmeye nasıl cüret eder? O subayı Mahmut Paşa Hazretleri seçti. Şimdi de hesabını versin. Hüseyin Paşa, hüküm sahibi olabilmek için malumat sahibi olmak gerekir. Mahmut Paşa'nın bu işe müsbet manada dahil olmuştur. Mahmut Paşa'yı hana gönderdiğimizde Wilhelm'in yardımcısını orada gördüğünü söyledi. Şüphelendik. Şüphe etmekte haklısınız hünkârım. Madem Alman sefiri rehin alınıyor, diğer adamın orada ne işi var? Wilhelm'in yardımcısını satın almış olabilirler. İmparatoruna karşı bir hainlik içinde olabilir. Hünkârım, bir kalleşlik olmasın. Askerimizin içinde hainlik yapacak satılmış asker yoktur. İnşallah hislerinizde yanılıyorsunuzdur Mahmut Paşa. İnşallah hünkârım, inşallah. Lakin burnuma kötü kokular geliyor. Biz tedbirimizi alalım da. Hem siz ne güzel buyurdunuz. Askere idman mermisi dağıtılması gerektiğini söylediniz. Hünkârım, ben de silahımla gelirim. Sizi korumada ben de yardımcı olurum. Eyvallah. İşte mesele ortada. O tedbirin alınması gerektiğini söyleyen bendim. Yani Hüseyin Paşam, hem suikast tertip edip hem de tedbir alınmasını söyleyecek kadar akıldan yana yaya değiliz çok şükür. Silah çeken subay sorguda. Onu bu işe kimin sevk ettiğini er ya da geç söyleyecektir. Şimdi hünkârımızın neden yeni bir ordu kurulması gerektiğini söylediğini çok daha iyi anlıyorum. Paşalar, işte vaziyet ortada. Maalesef ordumuzun içinde manipüle edilmeye açık askerlerimiz bulunmakta. Mahmut Paşa haklı. Kandırılabiliyorlar. Belki ordunun içinde hizip var. Tahsin Paşa, kabul salonunu askeri toplantı için hazır edin. Yeni ordu meselesiyle alakalı konuşacağız. Emredersiniz hünkâr. Konuştu mu? Maalesef hünkârım. Ben odaya girdiğimde yerdeydi. Hekimler tetkik etti. Sekte-i kalpten vefat ettiğini söylediler. Hünkârım, her kimse kapıdaki muhafızı da zehirleyip arkasında hiç iz bırakmamış. Ne niyetle bu işi yaptı? Kimin emriyle yaptı öğrenemedik. Ben odaya girdiğimde sadece paşa dedi. Paşa. Bir paşanın mı onu bu işe sevk ettiğini söylemek istedi? Murat Efendi, içeri gireceksin. Paşalara subayın onu bu işe sevk edenlere dair bir şeyler söylediğini anlatacaksın. Ölmeden önce söylediği paşa lafı Murat Efendi'nin içeride bunları söylemesine kafi gelir. Lafımıza yalan karışmaz. Hünkârım, bunu neden yapıyoruz? Bize ilk hangi paşa gelirse bu işle alakalı ondan şüpheleneceğiz Murat Efendi. Eğer paşalarımızdan bu işin içinde olan varsa bize gelecektir. Hünkârımız bir hususta sizi bilgilendirmemi istedi. Bizim bilmediğimiz hangi mesele var ki sen bizi bilgilendireceksin? İmparator Wilhelm'e silah çeken subayla alakalı. Ne fiyat biçmiş devletine? Paşam, onun ne fiyat biçtiğiyle alakadar değiliz. Silah eline kim verdi onu arıyoruz. Şükürler olsun ki bazı bilgiler vermeye başladı. Paşalar, ben bu çocuğu tanırım.
Kendisi namuslu, dürüst, çalışkan, vatanına bağlı iyi bir askerdir. Bu evladımızı her kim kandırmışsa iki elimde yakasında olacaktır. Onu bu hainliğe kim sevk ettiyse yakında onun da ismini bulacağız. Paşalarım, bu işi soruşturmaktır vazifem. Bizden yardımlarınızı esirgemeyin. Eyvallah. Geldiler, geldiler. Payitahttan sultanlar geldiler. Abla kardeşmiş bunlar. Çok da güzeller maşallah. Sultan 5. Murat'ın kızlarıymış onlar. Burası mı? Evet. Yaşayacağımız yer burası. Hoş geldiniz sultanım. Benim adım Zarife. Burada bulunduğunuz müddet içinde ben hizmetinizde olacağım. Kalabalığı mazur görün. Sultan görmek sürekli nasip olmuyor da. Yol yorgunusunuzdur. Buyurun. Geçin dinlenin isterseniz. Siz eve yerleşin. Ben evvela kaymakamlığa gideceğim. Fehime. Biz bu insanların arasında nasıl yaşayacağız? Bilmiyorum abla. Belki zamanla alışırız. Burada fazla kalmaya niyetim yok. Hünkârım, şu silah çeken subayla alakalı hazırlanan raporları masanıza bıraktım. Şüpheli bir vaziyeti var mıymış? Aksine vatanını, milletini seven bir askermiş. Yunan Harbi'nde ileri cephelerde kahramanca çarpışmış. Böyle bir işe neden kalkışır anlamak zor. Alman imparatoruyla ne alıp veremediği olabilir. Demek ki birileri onu bu işe sevk etmiş. Son nefesini verirken ağzından dökülen cümle paşa olduğuna göre bakalım Tahsin Paşa, bu mevzuyla alakalı kapımızı açan paşamız kim olacak? Gizli bir iş çevirirsen ondan emin olmak istersin. Hünkârımız nerededir? Küçük mabeyindeler paşam. Gel. Hünkârım, Bidar Kadın Efendi geldiler. Gelsin. Buyurun sultanım. Hünkârımız içerideler mi? İçerideler. Lakin bir İdar Sultan var yanında. Ne için sormuştunuz? Bir mesele hakkında görüşecektim. Silah çeken askerle alakalı mı? Neden subayı sorayım paşa? Sen Abdülhamid'in en yakınısın. Ne planlıyor Abdülhamid? Yo. Subay meselesi değil. Ben pek alakadar olamadım. Murat Efendi zaten alakadar oluyor. Ne için huzura çıkmak istemiştiniz? Huzura çıkmak için gelmedim.
Yazdığım ordu raporlarının hünkârımız tarafından okunup okunmadığını sormak için geldi. Okundu. Âlâ. Âlâ. Ben ordu meselesi üzerine biraz daha çalışacağım. Müsaadenizle. Müsaade size. Ah Tahsin ah. Herkesten şüphe eder oldum. Nefsine sahip çık. Biliyorum. Alakadar olmanız gereken birçok mühim mevzu var. Ben de bütün bunların arasında sizin vaktinizi alıyorum. Kusura bakmayın lakin bir anne olarak benim de vazifem evlatlarım. İyi ve sıhhatli olduklarını bilmek isterim. Siz bana Abdülkadir Efendi'nin nerede olduğunu soruyorsunuz. Sadece emin bir yerde olduğunu bilmem kafi. Kendisine isterse Çırağan Sarayı'nda, isterse Maslak Köşkü'nde kalabileceğini söyledim. Lakin kendisi başının çaresine bakmak istediğini söyledi. İşte benim esas endişem de bu yüzden. Her ziyan bir öğüttür sultanım. İnşallah Abdülkadir Efendi daha fazla zarara girmeden dersini alır bu sefer. Nereye gitti bu adam? Kimsiniz siz? Neden beni takip ediyorsunuz? Sizi takip etmiyorum ben. Sus kim gönderdi seni? Niyetiniz ne? Sizi tanımıyorum. Bırakın beni lütfen. Bir sefaret binasına kısıldım kaldım. Ama yine de küçük bir odadan harp idare ediyorsun. Avrupa'nın gözündeki hasta adamla. Hasta adam dedikleri devlete bak. Her vurduğumuz darbeyi savuruyor. Hasta adam Çar Nikolay'ın zırvası. Hem de hasta adam dediği devlete Kırım Savaşı'nda boyun eğdi. Bütün her şeyi tekrar gözden geçireceğiz. Hasta bir adamla değil, dimdik ayakta duran bir devletle harp ettiğimizi bilerek. Ne yapacağız? Herzl, Karaso bizimle. Mahmut Paşa'dan boşalan yere de Hüseyin Paşa'yı davet edeceksin. Duyunu Umumiye ve ordusunu arkamıza alacağız. Duyun kolcuları devlete karşı resmi bir ordu gibi savaşıyor. Onlardan resmi katiller çıkartacağım. Şu prensim diye ortada dolaşan Sabahattin'i de masaya oturtacağız. Her şeye yeniden başlıyoruz.
Orduyu yeniden nizama sokmamız lazım paşa. İyi askerler şehadet kuşuyla gitti. Harbi kazansak da kaybetsek de feda ettiklerimiz canımızı yakıyor. Bazen diyorum ki keşke şehadet kuşuyla biz gitseydik. Harp meydanında Allah yolunda kılıç sallayanlardan olsaydık. Harp meydanının tozunu yutsaydık. O toz öyle bir toz ki paşa, dünyanın kirini, pasını kapatır. Sonra da kabir toprağıyla buluşur. Allah geçinden versin hünkâr. Şehit olmamızı istemez misin paşa? Hünkâr, siz öyle çetin harpler veriyorsunuz ki Allah muhafaza. Belki yatağınızda bile vefat etseniz şehit sevabı alacaksınız inşallah. Bazen merak ederim. Biz vefat ettikten sonra millet arkamızdan ne söyleyecek, ne diyecek diye. Hünkâr, millet olanlar arkanızdan gözyaşları dökecek sizin için. Devleti ayağa kaldırmak için uğraştı. Namerde boyun eğmedi. İslam'ın adını yere düşürmedi diyecekler. Zalimin karşısında dimdik durdu diyecekler. Ben her an, her lahza buna şahidim hünkâr. Şahidim. O vakit alemi İslam için daha da çok çalışalım paşa. Hünkâr, emrettiğiniz üzere Sarıyer'e yerleştirdiğimiz Alman topları ve silahlar gizlice gemiye yüklendi. Ruslar o topların hala kendilerine yönelik olduğunu zannedecekler. Âlâ. Hünkârım, gemi Boğaz'dan Akdeniz'e, oradan da Süveyş kanalıyla Çin zulmü altında inleyen Doğu Türkistanlı kardeşlerimize ulaşacak inşallah. İnşallah silahlar gider de Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz biraz nefes alır. Gün gün havadisler geliyor. Çinlilerin zulmü altında ezilmelerine biraz da olsa mani olsak iyidir. İnşallah hünkâr, inşallah. Babali bir gemi kiralamış. Ne gemisi? Okyanus şartlarına uygun bir gemi. Sarıyer'den yüklenmiş. Kaptan bizim adamımız. Dediğine göre yük silahmış. Hem de Alman nişanlı sandıkları yüklenmiş. Nereye gidiyor silahlar? Doğu Türkistan. Büyük Halife Abdülhamid Çin'deki Müslümanlara silah gönderiyor demek ki. Almanlarla yaptığı bunca pazarlık Türkistan'a silah göndermek için miymiş? Belki de silah ticareti yapıyor. Milletin malını satıp şahsi hazinesini büyütüyor. Abdülhamid böyle bir şey yapmaz. Elbette yapmaz. Ama biz milleti buna inandıracağız. Duyunu Umumi'nin kaçakçılığa karşı vazifeli istimbotu var mı? Var. Gemi Marmara'da durdurulsun. Kaptana söyle, direnmesin. Gazeteciler de gemiye çıksın. Yüklerin silah olduğuna dair haberler yapılsın. Erzul'u çağır. Muazzam bir haberim var onun için. Ne haberi? Abdülhamid ülkeden kaçmak için hazırlık yapıyor.